Sobran Köyü efsanesi sislerin ardında bir köy. Bir zamanlar yemyeşil dağların eteğinde, uçsuz bucaksız çam ormanlarının ortasında gizlenmiş bir köy vardı. Sobran. Bu köy adeta cennetten bir parça gibiydi. Köylüler bereketli topraklarında buğday eker, ormanlarından bal toplar ve berrak derelerinde balık avlardı. Köyün üzerinde her zaman huzur dolu bir sessizlik hüküm sürerdi. Ancak Sobra'nın sırrını bilenler bu sessizliğin ardında başka bir hikaye olduğunu söylerdi. Efsaneye göre Sobran köyü lanetliydi. Bir gün bir derviş köye gelmiş, konaklayacak bir yer istemişti. Fakat köy halkı açgözlülük ve kibirleriyle tanınırdı. Dervişe yardım etmeyi reddettiler. Hatta onu köy meydanında alaya aldılar. Bir tek yaşlı bir kadın dervişi evine almış, ona ekmeğini ve suyunu paylaşmıştı. Derviş, kadının iyiliğini gördüğünde ona fısıltıyla şunları söyledi. Kadıncağız, bu köyün üzerinde kara bir gölge dolaşıyor. Çok geçmeden bu gölge her şeyi saracak. Sabah ilk ışıkla köyü terk et, arkana bakma. Yaşlı kadın dervişin sözlerini ciddiye aldı ve gece yarısı hazırlıklarını yapmaya başladı. Sabah gün doğmadan önce köyden ayrıldı. Ancak merakı ağır bastı ve dağ yolunda bir tepeye vardığında arkasını dönüp köyüne son bir kez baktı. İşte o an Sobran köyünün üzerine yoğun bir sis çöktü. Sis bir hayalet gibi köyün sokaklarını ve evlerini sardı. Günlerce, haftalarca bu sis dağılmadı. Köyden geriye hiçbir şey kalmamıştı. Ne evlerin izine rastlandı ne de köylülerden birine. Sobran köyü sanki yer yarılmış da içine düşmüş gibiydi. Yaşlı kadın bu duruma hem hüzünlendi hem de korktu. Dervişin laneti gerçekleşmişti. Bugün Sobran köyünün hikayesi yıllar geçti, Sobran köyünün nerede olduğu unutulmaya yüz tuttu. Ancak yöredeki yaşlılar hala dolunaylı gecelerde o sisin tekrar ortaya çıktığını anlatır. Sislerin arasında bazen boğuk kahkahalar, bazen de köy meydanındaki çeşmenin su sesi duyulduğu söylenir. Kimileri kaybolan köyün derin bir mağaraya çekildiğine inanır. Kimileri ise Sobran köyünün başka bir boyuta geçtiğini düşünür. Bugün dahi dağ köylerinde Sobran'ın hikayesi fısıltılarla aktarılır. Sobran, açgözlülüğün ve kibirin getirdiği sonun bir sembolü olarak nesiller boyunca unutulmaz. Sobran köyü efsanesi hakkındaki teoriler. Sobran köyü efsanesi hem doğaüstü hem de daha rasyonel yaklaşımlarla yorumlanmış ve birçok teori ortaya atılmıştır. İşte bu efsaneyi açıklamak için geliştirilen en ilginç teoriler. Numara 1. Doğaüstü teoriler. Lanet teorisi. Köy, dervişin laneti yüzünden yok olmuştur. Bu bir ilahi adalet ya da mistik bir ceza olarak görülür. Başka bir boyuta. Geçiş. Köy, farklı boyutlar arasında ince bir perdeye sahip bir yerdeydi ve halkın olumsuz enerjisiyle bu perde yırtıldı. Ruhların hapsolması. Köy halkı sisler arasında ruh olarak dolaşmaya mahkum olmuştur. İkinci, coğrafi ve bilimsel teoriler. Doğal afet teorisi, ani bir toprak kayması, sel ya da volkanik patlama köyün yok olmasına neden olmuş olabilir. Yeraltı çöküşü teorisi. Köyün altındaki karstik yapıların çökmesiyle köy yer altına düşmüş olabilir. Üçüncü, sosyolojik ve tarihsel teoriler. Göç ve terk edilme. Halk, savaş, salgın veya ekonomik nedenlerle köyü terk etmiş olabilir. Kültürel baskı. Zorunlu göç veya bölgesel baskılar nedeniyle köy boşalmış olabilir. Dördüncü, psikolojik ve mitolojik yorumlar, kolektif hafıza. Olaylar zamanla halkın hafızasında mitlerle karışmıştır. Sis ve algının oyunu. Sis, sıradan olayları doğaüstü gibi algılamaya yol açmış olabilir. Beşinci efsanenin simgesel anlamı Sobran köyü efsanesi, açgözlülük, kibir ve misafirperverlik gibi insani özellikler üzerine bir ders niteliği taşır. Bu teoriler, Sobran köyü efsanesinin çok katmanlı yapısını ve bu tür hikayelerin insanlık için ne kadar anlamlı olduğunu gösterir.